Herkese merhaba. Yeşim Gökçe Harbacı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün sizlerle tığ işi bir çanta yapacağız. Motiflerini mozaik motif olarak seçtim ben. Bunun için 2,5 milimetrelik bir tığ, bir makas, yün iğnesi ve bir de çakmağa ihtiyacımız olacak. Çünkü polyester ipler şu kısımlarından sökülebildiği için çantamızla işimiz bitince buralarını yakacağız. Daha sonralardan sökülme olmamasın diye. Bu polyester ipin herhangi bir markası yok arkadaşlar. 140 metrelik böyle küçük yumaklarda bu şekilde satıyorlar bizim burada. Oradan aldım. Siz polyester ip kullanmak istemeseniz de ince makrome ipleri var. Çanta yapımına bence gayet uygun. Hani normalde koton iplerle çok fazla çanta yapılıyor ama ben onların ne kadar dayanıklı olabileceğini çok emin olamadım. Üstelik bunlar daha uygun ve küçük yumakları da olduğu için bunları tercih ettim bu çantayı yaparken. 2,5 yumak ip gitti. Griden ve beyazdan da 2,5 yumak ip gitti arkadaşlar. Çünkü bunlardan ben her renginden 3'er tane almıştım ve elimde bu kadar kaldı. Onu söyleyebilirim. Çantayı kendimiz yaptık, sapını. Tabii siz burada sapından hoşlanmıyorsanız başka bir iple de yapabilirsiniz. Bunun dışında pamuklu ip, koton iple de bu normal battaniye işte hırka ördüğümüz koton iplerle de yapılamaz mı? Elbette yapılabilir. Motiflerinizin boyutu küçülebilir, sorunludur, değildir. Çantanızın ebatı küçülecektir bu durumda. Ama ben daha sağlam bir çanta istedim açıkçası kendime. Çünkü o koton ipler çantalarda ne kadar kullanışlı olur hiç bilmiyorum. Yani kullanan arkadaşlar varsa, yorum yaparlarsa çok memnun olurum. Ben çünkü çantamı çok dolduruyorum. Çocuklu bir anneyim. Islak mendil, telefon, çocuğumun yedek kıyafetleri, su şişesi, oyuncak derken bu çanta dolacak. O yüzden bana bir sağlam ve ileriki zamanlara taşıyacak bir çanta lazımdı bana. O yüzden bu ipi seçtim. Yani özel bir nedeni yok. Bir de daha uygun bu ipler. O yüzden seçtim. İpimin ince bir ip, kalın değil. Bakın şöyle gösterebilirim. Bu ipleri supla yapımında ve runner yapımında kullanılıyor. O yüzden siz de polyester iple örmek isterseniz supla ve runner yapımında kullanılan polyester ipleri tercih edebilirsiniz. Tığ numarasını küçük yaptım. 2,5 milimetre ile yaptım. Neden? Çünkü polyester iplerde esneme, bakın esniyor polyester ipler. Hani çok fazla esnemese bile her iki taraftan sıktığım zaman tüm ipler gibi esneme yapıyor. Tabii çantamı çok fazla doldurduğum için ben esneme olmasın, sıkı olsun, beni uzun zamanlar bu çanta deforme olmasın diye 2,5 milimetrelik bir tığla ördüm. Bu kadardı. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazarsanız gördüğüm an dönüş yapıyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın. Motifin buradaki ortadaki göbeğinin ne renk olmasını istiyorsanız o renkten başlayacağız arkadaşlar. Gri ile başlıyorum. Sihirli halka yapacağız. Bir zincir çektim ve bu halkanın içine
16 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Halkamı buradan kapatıyorum. Çok da sıktırmadım. Çünkü en son sıktırsam da olur. Diğer rengime geçiyorum burada. İp koparmadan öreceğiz. O yüzden ipi koparmıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin, şimdi bu motifi çalışırken yaptığımız ilmeklerde iki tane ilmeğimiz var. Her zaman arkadaki ilmekten çalışarak devam edeceğiz. Önde hep bir tane ilmeğimiz kalacak. Bunu unutmayalım. Motif boyunca bu şekilde devam edeceğiz. İlk yaptığım sık iğnenin arkasındaki ilmekten tığımı geçirdim. İpimi buradan çekiyorum ve kaydırma yaptım. Yanındaki ilmeklerden devam ediyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne, 2 zincir, tekrar aynı yuvanın içine bir sık iğne daha. Tekrar devam edelim. 1 2 3 tane sık iğne, yanına bir tane daha yapıyorum. 2 zincir, aynı yuvaya bir sık iğne daha. 1 2 3 4 2 zincir, aynı yuvaya bir sık iğne daha. 1 2 3 Buradan motifimizi bağladığımız yer, sihirli halkayı kapattığımız yer, buraya da yapacağız. Kaç yaptık? 1 2 3 4 1 2 3 4 5.'yi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvadan tığımı geçirdim. Buraya bir tane sık iğne daha yaptım. Şimdi şöyle göstereyim. Burada ilk yaptığımız sık iğne vardı. Tığımı bu sık iğnenin arkasından geçiriyorum. İpimi tığımın altından şöyle öne doğru aldım. Diğer rengime geçeceğim. Kaydırma yapıyorum. Koparmıyorum. Tığımda beklettim. İpimi doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin altında, bakın burada gördüğünüz gibi ilmek bıraktık. Tığımı buradaki ilmekten geçirdim ve hemen bir tane trabzan. Trabzanlarımızı her zaman alttaki diğer rengin ilmeğinden batarak yapacağız arkadaşlar. Şimdi yanındaki sık iğnelerden devam ediyorum. Trabzanımı yaptığım ilmek boş. Buradan devam edeceğim.
buraya batmıyorum, yanından. Çünkü bunu trabzanım bu şekilde kapatacak şimdi. Bir, yanına iki tane zincir çekmiştik. Buralar bizim köşemiz ama biz köşe yaparken zincirin ortasına batmayacağız. Zincirlere kullanarak yapacağız. O yüzden ilk zincirimi yine arkadaki kanadından tığımı geçirdim. Bir sık iğne, 2 zincir, hemen yanındaki zincirin arkadaki ilmeğine batıyorum. 1, 2, 3, 2 zincir, zincir çekmeyecektik, trabzan yapacağız. 3 tane sık iğne yaptım ve hemen yanındaki ilmeğin altındaki ilmeğinden çekiyorum tığımı. Devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğne, 2 zincir, yanından devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğne, ipimi doladım. Bu sık iğnemin hemen altındaki ilmekten geçiriyorum. İpimle aynı renk olan ilmekten batıyorum. İpimi buradan çektim. Bir trabzan, 1, 2, 3 sık iğne, 2 zincir, yanından devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğne. İpimi doladım. Yanındaki sık iğnenin altındaki ipimle aynı renk olan ilmekten tığımı geçirdim. Bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne, 2 zincir, hemen yanından devam ediyorum. 1, bakın burada 2 tane ilmeğim var. Yanındakine batıyorum. 2, buradaki ilmeğe de batacağım. Buradan birleşme noktamız burası. Buraya da batıyorum. 3. Şimdi buradaki trabzanın yine arkasındaki ilmekten tığımı geçiriyorum. İpimi şöyle öne aldım. Diğer rengimdeyim ve buradan kayma yaparak bu sırayı da kapattım. Daha sonradan ipinizi şöyle hafifçe kapatabilirsiniz. Şimdi ipimi doladım. Bağlama yaptığım, bakın buradaki ilmeğin hemen altındaki ilmekten tığımı geçiriyorum. Bir trabzan, 2 sık iğne, ilk zincirimin yine arkasından battım. 3. sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir, yanından devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğne, ipimi doladım. Buradaki sık iğnemin hemen altındaki ilmekten tığımı geçirdim. Bir tane trabzan. Trabzanımın başına battım. Bir sık iğne, ipimi doladım. Onun hemen yanındaki ilmeğin altındaki ilmekten geçiriyorum. Bir trabzan, devam ediyorum. 3 sık iğne, 1, 2, 3, 2 zincir, 3 sık iğne, 1,
2, 3. İpimi doladım. Buradaki trabzanımın hemen yanındaki sık iğnenin altındaki ilmekten geçiriyorum. Bir trabzan. Trabzanımın başına bir sık iğne. Onun hemen yanına bir tane trabzan. 3 sık iğne. İki zincir. 3 sık iğne. Bir sık iğne. Bir trabzan. Çok basit bir modeldir arkadaşlar. Kendini tekrar eden bir model. Bu modeli mantığını anladığınız zaman ezbere yapabilirsiniz. Hani çok böyle sayıyormuşuz gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Mantığını anladıktan sonra saymadan ezbere de yapabilirsiniz. Bu da en fazla 2 motif. 2 motiften sonra artık bir öğreticiye ya da yaptığınız motifin örneğine bakarak örmeye gerek duymayacaksınızdır. 2 zincir, yanından devam ediyorum. Mozaik örgülerde, yani tığ işi mozaik örgüleri en basit motiflerinden bir tanesidir bu arada. Üç sık iğne yaptım. Burada trabzanım var. Trabzanımın hemen yanındaki ilmeğin şöyle en altındakinden geçireceğim bu sefer. Buradan değil, buradan geçireceğim. Çünkü burası bizim ilk ipte geçiş noktamız. Buradan geçirdim tığımı. Buranın da çünkü gözükmesini istemiyorum. İpimi buradan çektim. Bir trabzan. Hemen yanındaki ilmek. Bakın buradaki ilmeklere de kullanacağız. Buradaki ilmekten tığımı geçiriyorum. Buraya da bir tane sık iğne. Yanındaki ilmekten battım. İpimi değiştireceğim. Bunu biraz sıkalım. İpimi doladım. İlk sık iğnemin altındaki ilmekten tığımdaki ipin aynı renk olan ilmeğinden yapacağız trabzanları arkadaşlar. Bir trabzan, 1 2 3 sık iğne, 2 zincir, 1 2 3 sık iğne, bir trabzan, yanından devam ediyorum. 1 2 3 sık iğne, bir trabzan, 1 2 3 sık iğne, 2 zincir ve yanından devam edeceğim. Bu kısmı ördüğümüz gibi buradaki kenarları da dönerek birleşme noktasına kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. 1 2 3 tane ilmeğim var. Bunlara sık iğne yapacağım. 1 2
tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki ilmekten tığımı geçirdim. Yine ipimi tığımın altından dolandırdım. Diğer rengine geçiyorum ve kaydırma yaptım. Hemen yanındaki sık iğnenin altındaki ilmekten tığımı geçiriyorum. Bir trabzan, 3 sık iğne, 1 2 3, 2 zincir, 1 2 3 sık iğne. İpimi doladım ve hemen yanındaki sık iğnenin şöyle altındaki ilmekten tığımı geçirdim. Bir tane trabzan, 1 2 sık iğne, ipimi doladım. Bir türlü batıramadım tığımı. Bir trabzan, 2 sık iğne, 1 2, ipimi doladım. Bir trabzan, 3 sık iğne, 1 2 3, 2 zincir, yanından devam ediyorum. 1 2 3 sık iğne, ipimi doladım. Bir trabzan, buradaki köşeleri başlangıç noktamıza kadar aynı şekilde yapalım ve buraya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Buraya trabzanımı yaptım ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir, hemen şöyle tutayım, parmağım kapatmasın. Buradaki bağlantı yaptığımız sık iğneye de bir tane yapıyorum. Oraları unutmayalım. Buradaki bağlantı yaptığımız sık iğnelere de yapmayı. O zaman eksik gelebilir. Motifinizi üst sıralarda devam ettiremeyebilirsiniz. Şimdi diğer rengime geçiş yapacağım. Şöyle kaydırma yaptım. Kaydırma yaptığım ilmeğin hemen yanındaki sık iğnenin altındaki ilmeğini kullanıyorum. Bir trabzan, yine 3 tane sık iğne, 2 zincir, 1 2 3 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan,
3 sık iğne, 2 zincir, dönüyorum, 3 sık iğne daha yapıyorum. Buradaki gibi köşeleri dönelim. Sona kadar geldim. İki sık iğne yaptım. Buradaki trabzanımın arkasındaki ilmekten batıyorum. Diğer ipimi çektim. Ve devam edeceğim. Yanındaki ilmeğin altındakinden geçirdim tığımı. Bir trabzan, devam ediyorum. 3 sık iğne, 2 zincir, 3 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 3 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, üçüncüyü de yine zincirimin başına yapıyorum. Bu şekilde bu tarafa kadar devam edelim. Eğer ilk defa mozaik motif yapıyorsanız, videonun başında da söylediğim gibi, ilk mantığını kavrayabilmek adına kalın iple örmenizi tavsiye ediyorum. Sıramızın sonuna kadar geldik. 1, 2 sık iğne yaptım. Şimdi diğer rengime geçeceğim. İlk sık iğnemin altındaki ilmekten tığımı geçiriyorum. Bir trabzan, 3 tane sık iğne, 2 zincir, 3 sık iğne, bir trabzan, 2 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 sık iğne, .
Bir trabzan, 3 tane sık iğne. Evet. Köşeleri dönelim. Burada beraber olalım. Sıra sonuna kadar geldik. 1 2 sık iğne yaptım ve buradan kaydırma yapıyorum. Bu sırayı da kapatmış olduk. İlk sık iğnemden tığımı geçirdim. Altındaki ilmek kullanıyoruz her zaman. Buraya bir tane trabzan, 3 sık iğne, 1 2 3 2 zincir, 3 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 1 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 3 sık iğne, evet, bu sıramızı da bu şekilde devam ettirelim. Sona kadar geldim. 2 sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzandan tığımı geçirdim. Diğer rengimi geçtim. Ve hemen ilk sık iğnemin altındaki ilmekten geçiriyorum tığımı ve bir trabzan, 3 sık iğne, 2 zincir, 3 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 3 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 3 sık iğne,
sıramız da bu şekilde. Şimdi bütün köşelerine dönüp bu başa kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. 2 tane sık iğne yapıyorum. Yine buradaki trabzanımdan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Ve bir trabzan. Üç sık iğne. İki zincir. 3 sık iğne. Bir trabzan. İp gevşek olmayınca öremiyorum. 2 sık iğne. Bir trabzan. 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 Üç sık iğne. Evet. Bu sırayı da bu şekilde yapalım ve birleşme noktasına kadar gelelim. Sıramın sonuna kadar geldim. 1 2 sık iğne yaptım. Tığımı yine trabzanın arka ilmeğinden geçirerek diğer rengime geçiş yaptım. İlk sık iğnemin altındaki ilmekten battım, bir trabzan. 3 sık iğne. İki zincir. 3 sık iğne. Bir trabzan. 2 sık iğne. Bir trabzan. 2 sık iğne. Bir trabzan. 3 sık iğne. Pardon, bir trabzan, 2 sık iğne. Buraya da trabzan yapmamız lazım. Bir trabzan. Bir sık iğne. Bir trabzan. 2 sık iğne. Bir trabzan. 2 sık iğne.
Bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 3 sık iğne. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım birleşme noktasına kadar. Sona kadar geldim. 1 2 sık iğne yaptım. Yine buradaki trabzanımla tığımı geçirdim. Diğer rengime ve son sırama geçiyorum. Bir trabzan, 3 sık iğne, 2 zincir, 3 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 3 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 2 sık iğne, bir trabzan, 3 tane sık iğne. Evet, bu sıramızı da bu şekilde kapatalım ve motifimizi bitirelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Yine ilk trabzanımın arkasından tığımı geçirdim, kaydırma yaptım, bir zincir çektim, ipimi kesiyorum, buradaki diğer renkteki ipimi de kestim. Şimdi bakın, bu bizim arkadan yürüttüğümüz ip ne kadar düzgün duruyor, öyle değil mi? Şimdi şu bizim sihirli halkamızın ipi. Şimdi bunu buradan iyice çekebildiğim kadar çekiyorum. Polyester ip kullandığım için çekerken acaba kopar mı diye düşünmüyorum. Çünkü kopartarak veya çekerek bunun motiften ayrılması mümkün değil. Çektikçe çekeceğim. Daha da gelmiyor artık. Şimdi polyester ipler, bakın,
kesim noktalarından, kesim uçlarından bu şekilde sökülüyor. O yüzden ne yapacağız? Bu ipi yakacağız. Şimdi önce şuradan nereden alalım? Şuradan herhangi bir ilmekten tığım geçirdim. İpi buradan çektim. Şöyle gevşetelim. Bir tane zincirle buraya bağladım. Şimdi bunun sağlam olması için bunu buradan yakacağım. Bu yakma işlemini yaparken elinize dikkat edin. Çünkü yapışabilir elinize. Evet. Şimdi bunu alıyorum. Bunu da bunu da buradan yaktık. Şimdi buradaki iplerimi biraz alta doğru çekeceğim. Yürüteyim. Uş. Yapıştı bile. Şimdi bir de burada benim ipim var. Bu ipi de nereden alsak şuradan çekelim. Kızım diyor ki ben bu motifleri yaparken anne diyor ne zaman yakacaksın ben üfleyeyim. Ona da oyun çıktı. Evet, bu şekilde motifimizin arkası tertemiz oldu. Artık bu iplerin buradan çıkıp sökülme gibi bir ihtimali yok. Şimdi bu motiflerden 13 tane yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu motiflerden ben size 14 sıra nasıl örülür onu gösterdim. Benim yaptığım motifler arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben 12 sıra sonra bitirdim. Size neden 14 sıra gösterdim? Çünkü siz daha ince iple örebilirsiniz. Pamuklu iplerle örebilirsiniz. O yüzden 14 sıra pamuklu ip kullanacaksınız. 14 sıra örmenizi tavsiye ediyorum. Keza motifiniz küçük kalır. 14 sıradan fazla da ilerletebilirsiniz. Hani buradaki trabzanlara yapılışına sadık kalarak daha fazla büyütebilirsiniz. Şimdi 12 sıra ördüm. Bunları ben iğne ile birleştireceğim. Şimdi bu masaya sereceğim bunları. Nasıl birleştiriliyor? Hep beraber bakalım. Şimdi sıra geldi motifleri birleştirmeye. Bu şekilde seriyorum motifleri. Şunları alalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane motifi bir tarafı için serdim. Şimdi 9, 10, 11 masam almıyor.
12 ve 13. Bu şekilde motiflerimizi serelim. Bundan pek kadraja sığmadığı için çok net anlaşılmıyor ama uzaktan bir fotoğrafını çekip video içine koyacağım. Oradan görebilirsiniz. Şimdi bunları serdik. Ben iğne ile birleştireceğim arkadaşlar. En kolayı o. İğne ile birleştirmek. Siz tabii burada iğne kullanmak istemezseniz tığla da birleştirebilirsiniz ama benim en çok sevdiğim ne diyelim yöntem iğne ile birleştirmek. Basit. Yani diğerleriyle tığla oradan gireyim oradan batayım. Hiç uğraşmıyorum. İki arka yüzü birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Ve birbirine yakın ilmeklerden sadece tek ilmek buradan çekeceğim. Ve onun hemen karşılık gelen ilmeğinden birbirine yakın ilmeklerden tığımı geçirdim. Şunu şuradan arkaya alalım. Daha sonra tekrar buradan. Tek diş kullanıyorum. Bir kez daha serdim. Böyle çok daha net gözüküyor. 1 2. Daha sonra 1 2 3 1 2 3 4. Bu şekilde yaparsanız aklınızda çok daha net kalır. 1 2 3 ve son olarak bir motif. Şöyle çaprazlamasına saydığımız zaman daha çok akılda kalıyor arkadaşlar. Şimdi iğne ile gösterdiğim gibi birbirine yakın ilmeklerden dikeceğim ve sadece tek ilmek alacağım. Buradan buraya dikeceğim. Daha sonra buradan başlayıp buraya, buradan başlayıp buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya ve son olarak da burasını iğne ile dikeceğim arkadaşlar. Çantayı diktim. Bu taraflardan. Önce buraları diktim. Daha sonra bu şekilde diktim. Şimdi katlıyoruz. Şuradan tuttum. Şöyle çevirdim. Şu altta kalan bir iki tane motifi şu en üstteki motifleri bu şekilde denk getiriyorum. Zaten onlar kendileri denk geliyor. Ekstra bir şey yapmıyoruz. Şu kenarlarda kalan motifleri de şöyle katlayarak buralardan dikeceğiz. Daha sonra buralardan dikeceğiz. Ve çantamız bitmiş olacak. Yine aynı şekilde iğne ile dikeceğiz. Tembel işi. İğne ile diktiğim bakın yerleri de göstereyim. Ben seviyorum iğne dikişini.
dikelim. Tekrar görüşelim. Çantamızı diktik. Bakın alt kısmı, kenarları, ön tarafı, her yerini diktik. Şu kısımlarını açık bırakıyoruz. Bu taraflarını dikmiyoruz. Üstte kalan son iki motifin kenarlarını birleştirmeyeceğiz. Çanta sapının ayarlamasını da ben şöyle yaptım. Şu köşelerden yapacağımız için çanta sapını oraya bir ip bağladım ve kendime göre ayarladım. Siz de çanta sapını nasıl, neye göre ayarlıyoruz derseniz bu şekilde birer tane ip takın, omzunuza asın. Ne kadar uzun, ne kadar kısa olmasını istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz çanta sapını da. Şimdi buradan kenarlardan sap örmeye başlayalım. Çantamın buradaki kenardaki birleşme noktasından başlayacağım örmeye. Ortasından geçirdim tığımı. İpimi çektim. Bir zincirle buraya sabitledim. Ve bütün ilmeklerimin hepsine sık iğne yapıyorum. Yine arka kanatlarını kullanarak hepsine birer tane sık iğne yapacağım. Artık sayılarla işimiz yok. Saymayacağız. Bu şekilde hepsine buradaki başa kadar sık iğne yapıyorum. Buradaki uca kadar sık iğnelerimi yaparak geldim. Şimdi zincir çekiyorum. Ne kadar zincir çekeceğim? Burada biliyorsunuz buraya ip bağlamıştım. Çantamın sapını ayarlamak için. Bu zincirin uzunluğu, bu ipin uzunluğu kadar zincir çekeceğim. Bu şekilde zincir boyutu istediğim uzunluğa gelene kadar zincirlerimi çekip hemen geliyorum. Zincirimi çektim. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu zincirin esneme payını unutmayalım. Çünkü polyester iplerde esneme olur. Neden esner? Çünkü alt kısmı sapına göre alt kısmı daha ağırdır. O yüzden aşağı doğru bir çekme yapabilir. O yüzden sapınızın şöyle ölçü almıştık ya, onu böyle zincirinizi gerdirerek ölçüsünü alırsanız sorun yaşamayacaksınızdır. Şimdi ben bu zincirimi şöyle gerdirerek ölçüsünü alayım. Gevşek gevşek yapmadım. Gerdirerek aldım ölçüsünü. Daha sağlam ve daha kullanışlı olacaktır. Çünkü çantamıza ağırlık binecek. Hatta ben şöyle birkaç tane daha sökeyim. Çantamıza ağırlık binecek ve o ağırlığın neyiyle o ağırlıkla birlikte sapında bir esneme yaşanmasını istemiyorum. Her ne kadar yine biz sapını örmeye devam edeceksek de ben bu konularda biraz garanticiyim. Şimdi zincirimi çektim. Buradan karşısına atlıyorum. Ve yine buradaki ilmekten tığımı geçirip sık iğne yapıyorum. Ve buradan şöyle dolanarak bu başa kadar, buradan dolanarak bu başa kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu başa kadar geldim. Şimdi burada kaç tane zincir çektiysem çantamın bu kısmında da aynı sayıda zincir çekeceğim. Ve karşıya atlayarak sık iğnelerimi yaparak bu kısma kadar geleceğim. Burada ne yaptıysam burada da aynısını yapıyorum. Başlangıç noktama kadar geldim. Biliyorsunuz şurası bizim ipimizi ilk geçirdiğimiz yer. Burada sık iğnemiz yok. O yüzden tığımı buradan geçiriyorum.
Ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Ve şurada en baştaki sık iğnemin başından tığımı geçirdim. Ve buraya kaydırma yaptım. Şimdi bir zincir çektim ve yanından devam edeceğim. Bütün sık iğnelerime bu sefer normal sık iğne yapar gibi yapıyoruz. Sadece arkadaki kanada batmayacağız. Bütün sık iğnelerimin normal sık iğne yapacağım. Hepsine birer tane. Bu şekilde yaparak geleceğim. Zincire kadar. Yine zincirde bütün zincirlerimin üstüne sık iğne yaparak bu tarafa kadar döneceğim. Buradan da yine bütün sık iğnelerimi yaparak şöyle bu tarafı da dönüp buradan başlangıç noktama kadar geleceğim arkadaşlar. Şöyle serdim. Buradayım. Sık iğnelerimi yaparak buraya kadar geleceğim. Zincirlerimin üstüne de sık iğne yapacağım. Her zincire bir sık iğne. Buradan yine bu şekilde döneceğim buraya kadar ve tekrar bu sefer arka tarafa geçmiş olacağız. Burada yine bütün sık iğnelerimi yapacağım. Buradan dönerek başlangıç noktama kadar, bu kısma kadar geleceğim arkadaşlar. Başlangıç noktama geldim. Burada çekmiş olduğum bir tane zincir var. Bu zincirden tığımı geçirdim. Kaydırma yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve yine bütün sık iğnelerimin üstüne birer tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Gri ile toplamda 3 sıra örmüş olacağız. Bu sıra bittikten sonra bu renge geçeceğim. Bu renkle de 3 sıra yine sık iğne yapacağım. Daha sonra tekrar sizinle görüşeceğiz. Çantamızın sapını da bitirdik. 2 sıra gri ile 1 2 3 sıra ekru rengi, bu kemik rengi. Kemik rengi ile bir sırada tekrar gri ile sapını ördüm. Bakın, daha sonra bu kısmına tekrar sık iğne geçtim, çantamızın iç kısmına. Şimdi bu tarafına da tekrar gri ile sık iğne geçeceğim ve çantamız bitecek. Onu da gösterelim nasıl başladığımızı. Buradan batmıyorum. Bu tarafa doğru sık iğne yapacağım için şuradan batacağım. İpimi buradan çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Ve buradaki zincirin şöyle ikisini birden, iki ilmeğini birden, tek ilmeğine değil, iki ilmeğine birden batıyorum. Sık iğne. Hemen yanından devam ediyorum. Ve bütün sık iğnelerimin üstüne normal sık iğne yapıyorum. Buradan şu kısma kadar sık iğnelerimizi yapalım. Orta bölümüne kadar sık iğnelerimi yaparak geldim. Burada birleşim yerine bir tane daha sık iğne yaptım. Ve buradaki birleşim yerine yine şöyle ortasından batıyorum. Tek ilmek almayacağız bu sefer. Bir sık iğne ve tekrar devam ediyorum. Bütün sık iğnelerimin üstüne sık iğne yaparak
bu başa kadar geleceğim. Bu başa kadar geldim sık iğnemi yaparak. Bu kısma yapmıyorum. Direkt buradaki ilmekten tığımı geçiriyorum ve sık iğnemi bu tarafa yaptım. Daha sonra tekrar kaydırma yapacağım. Tersten çekeceğim. Bir zincir çektim. İpi kestim. Buradan yürütüyorum ilmeklerimi. Yürüttükten sonra da bildiğiniz gibi uçlarını yakıyorum. Bu şekilde daha sonra fazlalığını kesip ucunu yakacağım. Böylelikle çantamız bitmiş oldu. Çantamız bitti. Şöyle gösterelim. Çantamızın kenarları, sap kısmını bu taraftan doğru yaparak geldik biliyorsunuz. Böyle yapınca sanki böyle sapı sonradan dikilmiş, bu tarafları sonradan eklenmiş gibi olmadı. Onu söyleyebilirim. Tabii burada siz sapını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Şöyle çantamın içi derinliği de bayağı oldu. Kullanışlı bir çanta oldu. Bir de ben tabii bunu burada nasıl söyleyelim, polyester ip kullandığım için çok daha dayanıklı bir çanta, yani yıllarca kullanabileceğim bir çantam oldu. Ayrıca buna ben astar da diktirmek istiyorum. Dikiş makinem olsaydı kendim dikerdim ama yok. O yüzden bunu terziye götüreceğim ve terzide kumaşım var buna uygun. Kumaşımı terziye götüreceğim ve buna astar diktireceğim. Onun dışında bir de ben buraya böyle bir çıt çıt istiyorum çantanın kapanması için. Ama nasıl bir çıt çıt, içten dikmeli çıt çıt mı ya da şöyle kemerli bir çanta tokası gibi mi yaparım? Bilemiyorum. Onu bakacağım. Birkaç tuhafiye gezeceğim. Hangisi hoşuma giderse onlardan alıp dikmeyi düşünüyorum. Çünkü onlar dikilebilen, iğneyle dikilebilen şeyler. Evet. Çantamız bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.